12 yıldır Terzi Baba Türbesi'nin türbedarlığını yapıyorum. Herkese nasip olmayacak bir şey yapıyorum. Hiç böyle esrarengiz bir olayla karşılaştığın oldu mu? Bir ara kapı vuruldu. Buyurun dedim, cübbeli, yeşil sarıklı, normal hayatta görebileceğimiz tarzda bir giyimleri yoktu. Bu da mübareğin bana vermiş olduğu bir kerameti, göstermiş olduğu bir kerameti. Kapıyı kapattım, hemen peşlerinden yürümeye başladım. Mezarlığın çıkış kapısına vardığımda etrafa baktım, herhangi kimseyi göremedim. İşin enteresan tarafı, iz de bulamadım. Karın üstünde iz de bulamadım. Mübareğin kapısının tamamıyla kendiliğinden açıldığını görüyor. Allahu Ekber. Ve o anda olduğu yerde oturup hıçkıra hıçkıra ağlamış. Kilitli kapının kendiliğinden çift taraflı bir şekilde açılması. Evet, tamamıyla kilitli. Yer altında kalmaya devam edin. Yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Muhammed Bahçecik. Yine bu hafta farklı bir konu ve farklı bir konsept ile karşınızdayız. Bir türbenin görevlisinden bahsediyorum. Bakın, bir mezarlığın bekçisinden değil veya bir cenaze kazıcıdan da değil. Bu seferki hepsinden farklı. Bu sefer bir türbenin hizmetkarından bahsediyorum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Şükür bizler de iyiyiz abi. Bu arada davetsiz misafirimiz de var. O da hoş geldi. Kamerada görüyordunuz onu şimdi. Seni tanıyabilir miyiz abi? Hafız Nizamettin Bulut. Erzincanlıyım. 12 yıldır Terzi Baba Mezarlığı'nda türbedar ve danışmanlık olarak görev yapmaktayım. Defin işlerini de yapıyoruz ayrıyeten. Cenaze nakil işleri, gassallık, cenazeyle bütün alakalı işleri yapıyoruz. Bundan önceki hayatımda 12 yıl önce ticarette ve esnaflıkla uğraşıyordum. Bir anlık kararlı ve bir günde verilen bir karardı. Ve şu an geldiğim konumda çok mutluyum, çok huzurluyum. Hayatımda en büyük verdiğim doğru karar bu olduğunu diyebilirim. Peki abi, kaç süreden beri buradasın? 12 yıldır burada görev yapıyorum. Terzi Baba Türbesi'nin türbedarlığını yapıyorum. Ayrıyeten danışmanlık yapıyorum mezarlığının. Cenaze defin işlerimi yapıyoruz. Bu mesleği sen mi seçtin yoksa nasip mi oldu? Tamamıyla nasip. Ticaret hayatım var. 13 yıllık ve gelen bir teklif üzerine bir günde verilen bir karar. Hala da şu an nasıl geldiğimi ben de bilmiyorum. Geldiğim durumdan gayet çok memnunum. Şükürler olsun ki böyle bir yerde görev yapıyorum. Terzi Baba'nın türbedarlarını herkese nasip olmayacak bir şey yapıyorum. Evet. Elhamdülillah çok memnunum. Peki abi, kısaca Terzi Baba kimdir? Terzi Baba 1700 yılların sonlarında ve 1800'ün başlarında yaşamış büyük bir zattır. Kendisi ümmi bir ilme sahiptir. 7-8 yaşlarında hafızlık yapmıştır o da. Mesleği terzidir. Kendini kanıtlayan kelamı vallahi dünya için Allah demem diyerek bu ilmini herkese ispatlamıştır. Mübareğin sandukasının yanında bir sanduka daha görüyoruz abi. O kime ait? Erzincan halkı çoğunlukla kardeşi olarak bilir ama bu yanlış bir bilgi. Kendisi Abdülkerim Efendi, Hafız Abdülkerim Efendi ağabeyisidir. Öyle mi? Onun bir büyüğüdür. Doğru bilgi olarak aktarırız inşallah. Peki kıymetli abim, görevli olduğunuz süreç boyunca hiçbir zaman mübareği görme fırsatınız oldu mu? Şu an dünyada bir dileğim olsa, bunun da kabul olacağını bilseydim bunu dilerdim. Öyle bir şansımız olmadı. Peki kıymetli abim, şu vakte kadar hiç böyle esrarengiz bir olayla karşılaştığın oldu mu? Başımdan geçen şöyle bir olay anlatayım size. Bu da mübareğin bana vermiş olduğu bir kerameti, göstermiş olduğu bir kerameti. Kış aylarındaydı. Erzincan'ın kışını herkes bilir. Yoğun bir kar yağıştı. Günlerden pazar. Mezarlıkta sadece ben vardım. Ve saat 4 surlarındaydı. Eşim beni aradı. Akşam misafirler gelecekleri için bazı istekleri olduğunu söyledi. O anda da tabii ki herkesin de bu durumu yaşadığı gibi maddi açıdan tamamıyla karşılayacak imkanım yoktu. Ve telefonla birkaç dostumu aradım borç almak için. Onlar da sağ olsunlar bir saat içinde buluşabilirsek vereceklerini söylediler. Ben de o esnada arabama binip gidip tedarik etmek, arkadaşları görmek istedim. O arada müdür beyi aradı, Murat Bey. Hocam dedi, mezarlıkta mısınız? Evet dedim. 5-6 arkadaş dedi ziyarete gelecek türbeyi. Lütfen dedi yardımcı ol arkadaşlara. Tamam dedim ben de. İndim araçtan, türbeye geldim, açtım. Biraz da temizlik uğraştım.
uğraşayım dedim. Zaman geçsin. O esnada tabii ki Yasin okuyorum. Fatiha okuyorum kendi kendimce. Bir ara kapı vuruldu. Buyurun dedim. İçeri girebilir miyiz dediler hocam. Tabii dedim, buyurun ne demek. Erzincan küçük olduğu için herkes birbirini tanır. Ama bu gelen zatları daha önce hiç gördüğüm simalar değildi. Cübbeli, yeşil sarıklı, normal hayatta görebileceğimiz tarzda bir giyimleri yoktu. Buyurun dedim, içeri girdiler, dua ettiler, kendilerince işte okudular. Bir 15 dakika öyle bir ziyarette bulundular. Daha sonra çıktıkları zaman her çıkan paltonun cebine elini soktuğunu hissettim. Daha sonra bunlar çıktı, gittiler. Sonradan Murat Bey aradı. Dedi ki hocam dedi, beklemene gerek yok. Arkadaşlar gelmeyeceklermiş. Yarın Allah gelecek. Allah. Yarın geleceklermiş dediler. Ben de kendisine dedim ki 5-6 kişi ziyarete geldiler. Emin misiniz dedim. Yok dediler, biz eminim dedi, gelmeyecekler. Peki dedi, gelenler kim? Dedim bilmiyorum. Daha önce hiç Bu görmediğim. arada kar ve kıştan bahsediyoruz abi. Tabii tabii. Diz boyu kar var. Allah Allah. Dedi ki hocam dedi, kim olduklarını öğrenebilir misin dedi. Tamam dedim. Kapıyı kapattım. Hemen peşlerinden yürümeye başladım. Mezarlığın çıkış kapısına vardığımda etrafa baktım. Herhangi kimseyi göremedim. İşin enteresan tarafı, herhangi bir vasıta da yok. Herhangi bir iz de bulamadım. Karın üstünde iz de bulamadım. Şimdi burası çok ilginç abi. Burayı bir açmak istiyorum. Sen peşlerine koştuğunda herhangi bir ayak iziyle karşılaşmadın mı abi? Herhangi bir iz, herhangi bir araç izi, herhangi bir karda yürüdüğün zaman izin olur. Ve o anda şaşırdım. Sağa sola baktım. Başka yere gittiklerini düşündüm. Ama ana yola baktığım zaman hiçbir iz bulamadım. Başları yeşil sarıklı. Üzerlerinde böyle kahverengimsi, siyahımsı, cübbe şeklinde zatlardı. Bu işe tabii ki anlam verememiştim. Öyle bir düşünceyle aracıma bindim. Evime gitmeye başladım. O zatların cebime elini neden soktuğunu öğrenmek için cebime baktım. İkramda bulunmuşlar. Ve bu ikramları tabii ki görünce ister istemez seviniyorsun. Çünkü o anda ihtiyacın olduğu andı. Evet. Muhammed kardeşim, eşimin söylediği siparişleri almaya gittim. Markete gittiğimde tabii ki bütçeniz belli olduğu için siparişleri alırken ister istemez çekiniyorsunuz. Eksik fazla olacak diye. Bütün siparişlerini aldım ve alırken de şunu düşünüyorum. Eğer yetmediği an ürünü bırakacağım diye. Bütün ürünleri kasiyerden geçirdim. Cebime baktığım an tam 90 lira miktar para vermişler, bırakmışlar cebime. Kasiyerden geçirdik. Bütün ürünlerin ne 1 lira eksik ne 1 lira fazla olduğunu gördük. Tam 90 lira ürünlerimiz tutmuştu. Bu da beni gerçekten çok ama çok mutlu etmişti. Bu da çok ilginç bir şey arkadaşlar. Sarıklı ve cübbeli insanlar karın ortasında geliyorlar ve daha sonra arkalarında herhangi bir ayak izi ya da araba tekerleği izi bırakmıyorlar. Ve size ikramda bulunuyorlar 90 TL kadar. Gidiyorsunuz, evdeki ihtiyaçları karşılıyorsunuz ve tutar tam 90 TL oluyor. Özetledim böylece abi ama gerçekten çok etkilendim bu konudan da abi. Evet, çok doğru. Bir mesai arkadaşımızın yaşadığı olayı size anlatayım. Bir tur kafilesi geliyor. Terzi Baba'yı ziyaret etmek istiyorlar. Ve görevli mesai arkadaşım da o gün nöbetçi olduğu için türbenin anahtarını onda olması gerekiyor. Her nereye bakıyorsa eğer türbenin anahtarını bulamıyor. Bu sefer gelip kafileye şunu demek istiyor ki, anahtarı bulamadım, maalesef kapıyı açamayacağım. Bunu demek için geliyor. Bu gördüğünüz sütunun başına geldiği an kafilede arkasında mübareğin kapısının tamamıyla kendiliğinden açıldığını görüyor. Allahu Ekber. Ve o anda olduğu yerde oturup hıçkıra hıçkıra ağlamış. Kilitli kapının kendiliğinden çift taraflı bir şekilde açılması. Evet, tamamıyla kilitli kapının tamamıyla kendiliğinden açıldığını bizzat kendisi şahit olmuş. Gelen misafirleri resmen buyur ediyor. Evet. Peki daha sonra hani bir araştırma yapıldı mı? Acaba ne bileyim yağlanmamış mı? Çok mu fazla yağlanmış? Bundan sebep mi açılmış? Öyle bir olması imkansız. Gömme kilitlidir kapımız. Yani öyle basit bir şekilde açılacak kapı değil. Gelen ziyaretçilerde ilginçlik fark ettiğin oldu mu? Türbedarlık haricinde bir de mezarlığın çıkışında danışmanlık büromuz var. Ramazan arefesiydi, Ramazan bayramı arefesi. O günde Erzincan'da meşhurdur mezarlık ziyaretleri. Çok yoğun olduğu bir gündü. Çok aşırı bir yoğunluk var. Bir abimiz geldi 45-50 yaşlarında. Hocam dedi, türbeye girebilir miyim dedi. Ben de bunu mümkün olmayacağını söyledim kendisine. Çünkü çok kalabalık bir izdiham olacağı için daha sonra gelmesini rica ettim. Bu tabii ki bana
ısrar etti. Ben de elimden geldiği kadarıyla bunun olmayacağını söylesem de ısrarlarına dayanamadım. Anahtarı kendisine verdim. Türbenin içine girip ziyaretinde bulundu. Bu arada gelip kontrol amaçlı ben de ziyarete geldim. Ve bu arkadaşımız oturup diz çöküp hıçkıra hıçkıra ağladığını gördüm. Böyle insan içini boşaltır şekilde ağlam olur ya, o şekilde hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Daha sonra ben danışmanlık bürosuna gittim. Arkadaş da bir 15-20 dakika sonra anahtarları vermek için geldi yanıma. Ve ben bunun nedenini sordum kendisine. Yani neden bu kadar ısrar ettin? Neden ağlıyordun hani falan. Dedi ki hocam dedi, bu mübareğe dedi, benim dedi bir can borcum var dedi. Hayırdır dedim abi. Dedi ki hocam dedi 1990'lı yıllarda dedi ben burada dedi askerlik yapıyordum dedi. Yaylabaşı beldesinde. Orada karakolda komutanmış kendisi. Bu bölgede yani. Evet, kendisi komutanmış. Bir gün diyor o 90'lı yıllarda da terörün yoğun olduğu bir zaman. Gece saat 12-1 suları dedi. İhbar geldi dedi. Fırat'ın kenarından terör kolu uzanıyor dedi. Biz de askerlere dedi olay yerine intikal etmek için gittik. Pusuya düştüğümüzü orada anladık dedi. Meğersem bu pusuymuş. Öyle bir diyor yoğun ateş altında kaldık ki kafamızı kaldıracak fırsatımız bile yok. Ve işin aksine zifiri bir karanlık. Tabii ki o anda bildiğim duaları, bildiğim sureleri okudum. Bu pusudan hiçbir askerimin şehit düşmeden, hiçbir askerim yaralanmadan kurtulmayı diliyorum. Hiç olmayacak bir şey oldu dedi. Böyle sanki dedi bir 3-5 saniyelik aydınlanma oldu dedi. Böyle havai fişek atarmış gibi bir 3-5 saniyelik aydınlanma oldu dedi. O anda dedi biz de ateş ettik. 3-5 tane işte bilmiyorum ne kadar kaç tane olduğunu terör öldürdük. Ve o anda pusudan kurtulduk zayiat vermeden. Bu dedi aklıma takıldı. Sabah oldu bu ışığın nereden geldiğini takip ettim. Az çok dedi ışığın geldiği yeri tahmini yapıyordum. Dedi ki geldim tam ışığın doğduğu yer dedi Terzi Baba'nın türbesiydi dedi. O mübareğin bize o anda yardım ettiğini o anda anladım dedi. 3-5 saniyelik bir aydınlanma, bir fırsat doğuyor. Ve bu ışık sayesinde onlarca askerimiz şehit olmaktan kurtuluyor. Peki kıymetli abim şu ana kadar gelen ziyaretçiler arasında böyle çok garip dediğin birisi oldu mu? Şöyle bir hadise şahit oldum. Bir anne baba 10 yaşlarında bir çocuğunu getirdi. Türbeye girmeyi istediler. Ben de yardımcı oldum kendilerine. Çocukları artık zihinsel engelli miydi yoksa başka bir rahatsızlığı mı vardı bilmiyorum. Bağırıyordu, sürekli bağırıyordu. Anlamsız kelimeler çıkarıyordu. Ağlıyordu. Türbenin kapısını açtım. Annesi babasının kucağında tabii ki aldı. Eşikten geçtiği an yani buna bizzat şahit oldum. Eşikten geçtiği anında çocuk sustu ve saatlerce Terzi Baba'nın sandıkasının yanında uyuyakaldı. Diyebilirim ki 4-5 saat uyanmasını bekledik. Öyle bir hadise yaşadık. Peki abi, mezar kazıcı olduğun dönemde, kazı yaptığın sırada yaşadığın ilginç bir hadise oldu mu? Oldu tabii ki. Bir cenaze vardı. Bu Terzi Baba'nın yakınlarında eski mezarlık dediğimiz bölümde mezar kazıyorduk cenaze defnetmek için. Mezarı kazıdık. Son bölümü derler. O leht bölümüne geldiğimiz zaman yıpranmamış, leke olmayacak şekilde yeşil bir kefene sarılı mefta gördük. Ve işin enteresan tarafı yani 10 yıllık, 20 yıllık bir mevzu da değil. Tamamıyla Osmanlı dönemine kalmış bir mezara eştik. Osmanlı dönemine. Peki açıp bakamadınız değil mi abi? Sadece gördünüz. Buna yapamayız. Edebimizden dolayı bunu yapamayız. Tekrar kapatmak zorunda kaldık. Şu ana kadar en etkilendiğin cenaze hangisiydi abi? En etkilendiğim cenaze bu yakın dönemde Covid müptelasının döneminde herkes gibi herkesin bir yakınını kaybetti. Ben biraz daha fazla derinden etkilendim. Çünkü hem kayınvalidemi hem kayınpederimi kaybettim. Ve bunların milyonda bir olacak bir şekilde yaşandı. Kayınvalidem vefat etti. Bunun mezarlık işlerini, cenaze işlerini yürütürken bir haber de geldi. 10 dakika sonra bir haber geldi. Kayınpederimiz de vefat etmiş. Bu bende tabii ki çok derinden etkilendi. Düşünsenize eşinize bu olayı nasıl anlatacaksınız? 10 dakika arayla hem annesi hem babasını kaybediyor. Bu işle de siz sorumlusunuz. Cenaze işlerimle. Ama nitekim görevimiz dedik. İçimiz kan ağlasa da, gözümüz yaş da olsa görevimizi yapmak zorundaydık. En etkileyen cenaze bu oldu benim. Peki burada olmak sana ne kattı abi? Maneviyatımızı yükseltti tabii ki. Dünya işlerinden biraz daha geri kalmamızı sağladı.
Çünkü her an ölümü hatırladığımız için dünyanın tamamıyla boş olduğunu anlattı bana. Her an ölümü hatırlıyoruz. Türbedar olarak Teyze Baba'nın yanında olduğum için gayet mutluyum, huzurluyum. Dostlar, teşekkürler izlediğiniz için. Hepinizi alemlerin Rabbine Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.